Lewis Hamilton'ın kariyerindeki en büyük hatalardan biri. Formula 1'deki talihsiz anlar bölüm 1. 2007 yılında Hamilton Formula 1'e sadece bir çaylak olarak gelmişti. Ama buna rağmen sezonun yıldızı olmuştu. Kanada'da kariyerinin ilk yarışını kazanmış ve Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu olmaya çok yaklaşmıştı. Ve Çin Grand Prix'si geldiğinde şampiyonluğu kazanmasına sadece bir yarış kalmıştı. Avantaj tamamen Hamilton'daydı. Ve yarış başladığında her şey planlandığı gibi gidiyordu. Hamilton uzun süre lider kaldı. McLaren inanılmaz hızlıydı. Ama yarış ilerledikçe pist kurumaya başladı. Ve Hamilton'ın Inter lastikleri tamamen bitmişti. Normalde çok da erken pit stop yapması gerekiyordu. Ama McLaren pit duvarı onu pistte birkaç tur fazla tuttu. Takım risk almaya çalışıyordu. Ve bu risk birkaç dakika sonra felakete dönüştü. Hamilton pit girişine geldiği anda lastikleri yol tutuşunu tamamen kaybetti. Araç düz gitmeye başladı ve Hamilton çakıl havuzuna saplandı. Lewis Hamilton kariyerinin ilk yarış dışı kalışını yaşamıştı. Şampiyonluk bir anda tehlikeye girmişti. Kimi Raikkonen ise yarışı kazandı ve sezon sonunda Ferrari pilotu Kimi Raikkonen şampiyonluğu sadece bir puan farkla kazandı. Birçok kişiye göre Lewis Hamilton ilk şampiyonluğunu Çin'deki o çakıl havuzunda kaybetti. Tek bir mekanik arıza bir hayatı sonsuza kadar değiştirdi. Formula 1'deki talihsiz anlar bölüm 2. 70'lerin agresif sürüş tarzı ve ikonik bıyığıyla tanınan Clay Regazzoni, Paddock'un en sert pilotlarından biriydi. 1973'te BRM takımında Niki Lauda ile takım arkadaşıydı. Hatta Ferrari'ye geçtiğinde Lauda'yı takıma öneren isimlerden biri olmuştu. 1979'da ise Williams'a takım tarihinin ilk Formula 1 galibiyetini kazandırarak adını tarihe yazdırdı. O dönem birçok kişi onu Formula 1'in en cesur pilotlarından biri olarak görüyordu. Ama 1980 Long Beach Grand Prix'sinde her şey bir anda değişecekti. Regazzoni Ensing aracıyla düzlükte yaklaşık 280 km hızla ilerliyordu. Viraja yaklaşırken ayağını fren pedalına attı. Fakat hidrolik basınç tamamen kaybolmuştu. Pedala sonuna kadar bastı ama araç yavaşlamadı. Kontrolden çıkan aracı korkunç bir hızla bariyere saplandı. Çarpışmanın etkisiyle omurgası ağır hasar alan Regazzoni belden aşağı felç kaldı. Formula 1 kariyeri sonsuza dek sona erdi. Bazen Formula 1'de tek bir mekanik arıza her şeyi değiştirmeye yeter. Bu yarışta ilk defa bir kadın pilot puan aldı ama kimse bunu kutlamadı. Formula 1'deki talihsiz anlar bölüm 3. 1975 İspanya Grand Prix'sinden önce pilotlar pistin güvenli olmadığını söylüyordu. Metal bariyerler gevşekti, pist fazla dardı ve o pistte hata yapmanın bedeli çok ağırdı. Bazı pilotlar yarışı boykot etmeyi bile düşündü ama yarış yine de başladı. 34 yaşındaki Alman pilot Rolf Stommel'in Graham Hill'in Hill Racing takımıyla yarışın lideriydi. Stommel'in sadece bir Formula 1 pilotu da değildi. Porsche ile dayanıklık yarışında başarı kazanmış çok tecrübeli bir pilottu. Yarışın 26. turunda aracın arka kanadı koptu. O dönem Formula 1 araçlarının yer tutunmasının büyük kısmı arka kanada bağlıydı. Kanat kırıldığı anda araç kontrolden çıktı. Stommel'in aracı bariyerlerin üstünden fırlayarak seyircilerin arasına girdi. 4 kişi hayatını kaybetti. Birçok kişi yaralandı. Stommel ise ağır yaralı olarak kazadan kurtuldu. Ve yarış kırmızı bayrakla durduruldu. Ama yarış tamamlanamadığı için Formula 1 tarihinde ilk kez yarım puan verildi. Lela Lombardi yarışı 6. sırada bitirmişti. Normalde bu sonuç ona 1 puan kazandıracaktı. Ama yarış erken bittiği için sadece yarım puan aldı. Ve böylece Formula 1 tarihinin puan alan ilk kadın pilotu oldu. Ama o gün kimse puanları umursamıyordu. Bu adam Formula 1'de yarışabilmek için hayatını ortaya koydu. Formula 1'deki talihsiz anlar bölüm 4. Niki Lauda zengin bir aileden geliyordu ama ailesi onun yarışçı olmasını istemiyordu. Lauda ise Formula 1 hayalinden vazgeçmedi. Hatta hayat sigortasını teminat olarak göstererek bankadan kredi çekti ve Formula 1'e girdi. BRM takımıyla geçirdiği başarılı dönemin ardından takım arkadaşı Clay Regazzoni ile birlikte Ferrari'ye geçti ve 1975 yılında dünya şampiyonu oldu. 1976 sezonunda ikinci şampiyonluğa doğru giderken Formula 1'in en tehlikeli pistlerinden biri olan Nürburgring'de ölümcül bir kaza geçirdi. Lauda yarıştan önce pistin artık fazla tehlikeli olduğunu söyleyen pilotların başındaydı. Yarış başladığında pist tam olarak kurumamıştı. Lauda kuru zemin lastiklerini seçerek risk aldı ama pistin bazı bölümleri hala ıslaktı ve Bergwerk virajında kontrolü kaybetti. Ferrari bariyerlere çarparak alevler içinde kaldı. Lauda araçtan çıkamadı. Diğer pilotlar onu yanan aracın içinden çıkarmaya çalıştı. Ama o sırada yüzü ağır şekilde yaralanmıştı. Daha kötüsü yanan aracın içindeki zehirli dumanı solumuştu. Aracından çıkarılırken bilincini kaybetti. Durumu o kadar ağırdı ki bazıları onun geceyi çıkaramayacağını düşünüyordu. Hatta son ayini bile yapılmıştı. Ferrari ise Lauda'nın geri dönemeyeceğini düşündüğü için o yoğun bakımdayken başka pilotlarla görüşmeye başlamıştı. Ama Lauda pes etmedi. Sadece 6 hafta sonra yeniden direksiyon başına geçti. Yanıkları hala geçmemişti. Kaskın içinde hala acı çekiyordu. Ama yine de şampiyonluk için mücadele etmeye devam etti. Sezonun son yarışı Fuji'deydi. Ama kazadan kalan göz yaraları ve yoğun yağmur yüzünden neredeyse hiçbir şey göremiyordu. Lauda şartlarının yarışmak için fazla tehlikeli olduğunu düşünüp yarışı bıraktı. Lauda yalnız değildi. Bazı pilotlar da yarışın fazla tehlikeli olduğunu düşünüp yarıştan çekildi. Ama en büyük rakibi James Hunt bu fırsatı kaçırmadı. Yarışı 3. sırada bitirerek ihtiyacı olan puanları aldı. Ve Niki Lauda 1976 Dünya Şampiyonluğunu sadece 1 puan farkla kaybetti. Bu adam sadece hayatta kalmadı. Schumacher döneminde şampiyon oldu. Formula 1'lik talihsiz anlar bölüm 5. Mika Häkkinen Formula 1'in en yetenekli pilotlarından
pilotlarından biri olarak görülüyordu. 1991'de Lotus ile Formula 1'e giriş yaptı. Kart'in kariyerinde gösterdiği performanstan sonra birçok kişi onun geleceğin dünya şampiyonu olacağını düşünüyordu. İlk sezonda güven vermeyen Lotus aracıyla mücadele etti. Dayanıklılık sorunlarına rağmen Imola'da 5. oldu ve sezonu 2 puanla 16. sırada bir tamamladı. Ama ikinci sezonda yeni Lotus aracıyla çok daha hızlıydı. İstikrarlı sürüşüyle 11 puan topladı ve sezonu Pilotlar Şampiyonası'nda 8. sırada bitirdi. Maddi sıkıntılar yaşayan efsanevi Lotus takımında gösterdiği bu performans onu 1993 yılında McLaren'e transfer olmasını sağladı. O dönem McLaren artık eski dominant günlerinden uzaktı. Ama Häkkinen yine de gridin en hızlı pilotlarından biri olarak görülüyordu. 1995 sezonuna gelindiğinde ise kariyerinin en önemli dönemlerinden birindeydi ve sezonun son yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde her şey bir anda değişti. Adelaide pisti o dönem Formula 1'in en tehlikeli pistlerinden biri olarak görülüyordu. 1995 sezonunun son yarış hafta sonunda Mika Häkkinen sıralama turlarında her zamanki gibi limitleri zorluyordu. Ama hızlı turu sırasında McLaren'ın sol arka lastiği aniden patladı. Kontrolden çıkan aracı büyük bir hızla bariyerlere çarptı. Çarpışma o kadar sertti ki Häkkinen bilincini kaybetti. Kazadan birkaç saniye sonra nefes alamamaya başladı. Dili nefes borusunu kapatmıştı. Pist doktorları hemen aracın yanına koştu ve Mika Häkkinen'e pist kenarında acil trakeotomi yapıldı. Eğer birkaç saniye daha geç kalınsaydı Formula 1 gelecekteki dünya şampiyonlarından birini kaybedecekti. Häkkinen kazadan sonra günlerce hastanede kaldı. Birçok kişi onun Formula 1 kariyerinin bittiğini düşünüyordu. Ama Mika Häkkinen pes etmedi. 1996 sezonunda pistlere geri döndü ve birkaç yıl sonra Ferrari'nin Michael Schumacher dominasyonunun en büyük rakibi haline geldi. 1998 ve 99 sezonlarında dünya şampiyonu oldu. Bir zamanlar yarışması bile mucize olarak görülen adam Formula 1 tarihinin efsanelerinden birine dönüştü. Tek bir kare bir kariyeri mahvetti. Formula 1'deki talihsiz anlar bölüm 6. 1982 sezonunda Ferrari'nin iki yıldızı vardı. Gilles Villeneuve ve Didier Pironi. İkili sadece takım arkadaşı değil, aynı zamanda yakın dostu. San Marino Grand Prix'sinde Ferrari dubleye gidiyordu. Takım pilotlardan pozisyonlarını korumalarını istedi. Ama son turda Pironi Villeneuve'ü geçti. Villeneuve bunu bir ihanet olarak gördü. Yarıştan sonra çekilen bu fotoğraf Formula 1 tarihinin en ünlü karelerinden biri haline geldi. Villeneuve Pironi'yi affetmedi. Sadece 2 hafta sonra Villeneuve Belçika Grand Prix'si sıralama turlarında önündeki daha yavaş bir aracı geçmeye çalışıyordu. Ancak iki pilot birbirlerinin hareketlerini yanlış değerlendirdi. Ferrari havalandı ve Gilles Villeneuve hayatını kaybetti. Birçok kişi Villeneuve'ün o hafta sonu bu kadar agresif sürmesinde Imola'da yaşananların etkili olduğunu düşünüyor. Bu yüzden Formula 1 dünyasının önemli bir kısmı Pironi'yi suçladı. Ama talihsizlikler burada bitmedi. Villeneuve'ün ölümünden sonra Pironi şampiyonluğa lider gidiyordu. Ancak artık her şey değişmişti. Üzerindeki baskı her geçen gün artıyordu. Bazıları onu artık eskisinden daha agresif sürdüğünü düşünüyordu. Almanya Grand Prix'sinde hava şartları çok kötüydü ve görüş mesafesi neredeyse yoktu. Pironi önündeki yavaş aracı son anda fark etti. Çarpışmadan kaçamadı. Ferrari havalandı ve parçalandı. İki bacağı da ağır şekilde yaralandı ve bir daha Formula 1 yarışına çıkamadı. Tek bir fotoğraf, bir dostluğu ve iki hayatı sonsuza kadar değiştirdi.